1500 sene önce yapılmış bu sütun başlıkları mermerciliğin üst noktası diyebilirim. Ayasofya gerçekten mermerciliğin sanata ulaştığı noktalardan bir tanesi. Baktığımız zaman bugün bizim kullandığımız tekniklerde bookmatch dediğimiz, yani kitap yüzü dediğimiz tekniğin en fazla kullanıldığı başyapıt diyebilirim kesinlikle. Ayasofya'dan herkese selam. Ben Marble Systems Surex AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç. Mermercinin gözünden tarihte mermer kullanımı video serimizin ikinci bölümünde Ayasofya'da sizlerle beraberiz. Ayasofya 1500 yıl önce mermer işçiliğinin sanat olarak en üst noktalarına çıktığı yerlerden bir tanesi. Mermerci gözünden Ayasofya'nın diğer ilgi çekici noktası ise kullanılmış olan mermer çeşitliliği. O zamanki Bizans İmparatorluğu'nun topraklarının içerisinden birçok bölgeden farklı mermerler getirilmiş ve kullanılmış. Hep beraber bakalım, sizlere elimden geldiğince tanıtmaya çalışacağım. Ayasofya gerçekten mermerciliğin sanata ulaştığı noktalardan bir tanesi. Baktığımız zaman bugün bizim kullandığımız tekniklerde bookmatch dediğimiz, yani kitap yüzü dediğimiz tekniğin en fazla kullanıldığı başyapıt diyebilirim kesinlikle. Gördüğünüz üzere bütün plakalar tersi düzü çevrilip cilalanarak her iki yüzü kullanıldığı zaman ortalarında bir motif, desen oluşturulmuş. Ayasofya'nın mermercilik açısından en önemli detayı tabii ki kornit düzeninde yapılmış olan sütun başlıkları. Sütun başlıkları gerçekten şaheser, her birisi münferiden. ...1500 sene önce yapılmış bu sütun başlıkları gerçekten mermerciliğin üst noktası diyebilirim. Yukarıdan bakıldığı üzere kelepçelerle binanın konstrüksiyonuna temel olarak kullanılmış, hem de görsellik en yukarı seviyeye çıkartılmış. Bugün daha bir güzeller ya. Bugün daha bir güzeller diyorum yani. Vallahi bugün daha bir güzeller yani. Hani ben reprodüksiyon falan bunu hızlı yaparız falan diye düşünüyordum da bayağı bir iş yani. Ya bir defa her şeyden önce ben şuna kesinlikle inanıyorum. Orası yerinde bitirilmiş. Çünkü neden dersen bu kadar kusursuz olarak o kemerin o tarafa geçmesi, buradan dönmesi filan bugünkü yani bitmiş bir şeyin oraya çıkartılıp konmasıyla yapılabilecek bir şey değil, detay değil kesinlikle. Ufak bir ayrıntı, gördüğünüz gibi her sütunun ortasında bir damga var. Kaynaklardan bazıları onların bu sütunları yapan ustaların veyahut da buraya emeğe geçen mimarların olduğunu söylüyor. Gerçekten hepsinin ruhları şad olsun. Bu muhteşem kubbe açıklığı esasında fil ayaklarının üzerinde oturuyor. Fil ayaklarının tamamı mermer kaplamalarla, bookmatch plakalarla kaplı. Fakat bu büyüklükteki bir kubbeyi ayakta tutabilmek için o zaman toprağından tutun da kiremitine kadar en hafif malzemeler tercih edilmiş. Kaynaklara göre tuğlaların suda bile yüzebilecek hafiflikte olduğu, toprağın ise Rodos'tan getirildiğine kadar bilgiler hala da bugün elimizde mevcut. Diğer bir önemli nokta, bugün esasında halıların altı da komple bookmatch plakalarla kaplı. Komple mermer plakaların üzerinde yürüyoruz. Ama şimdi mermercilik açısından önemli olan Opelyon'a sizi götürmek istiyorum. Burası kralların esasında taç giyme törenlerinin düzenlendiği yer. Taç giyme törenlerinin yapıldığı bu noktada ortada gördüğümüz büyük granitin çapı neresinden baksanız 5 metre. 5 metre çapında tek parça bloktan oluşturulmuş. Diğer bir özellik mozaikler. Mozaikler gördüğünüz üzere
bugünkü teknolojide, waterjet teknolojisinde bile kesebileceğimiz minimal ölçüde kesilmiş ve yerlerine yerleştirilmiş ve 1500 senedir yerlerinde duruyorlar. Mermerlerden bahsedersek Milas'tan gelen malzemeler var. Granitlerimiz var. Milas'tan gelen Ege Bordo, Verona'dan gelen kırmızı mermer, Fransa'dan gelen Rosso, inanılmaz derecede detaylı yapılmış aralardaki ufak mozaikler. Gerçekten tek başına burası bile etkileyici. Yani o kadar çok fazla mermer çeşitliliği var ki onyx, Fransa'dan gelen taşlar, İtalya'dan gelen taşlar, büyük mermer granit parça ve mermer granit parçanın etrafındaki komple döşenmiş o harika mozaik işçiliği. Bakarsanız bugünkü teknolojiyle yapabileceğimiz işler ama o gün bunlar tek tek o günkü sistemle ve teknolojiyle gerçekten hakkı verilerek yapılmış. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı eklentilerini mabedin her tarafında görebiliyoruz. Hünkâr mahfili, minber gibi ayrıcalıklar hep Osmanlı zamanında yapılmış eklentiler. Ama bir şeye çok dikkat edilmiş. Kesinlikle mermer işçiliği açısından buradaki işçiliği bastıracak, buranın estetiğini bozacak bir mermer işçiliği yapılmamış. Özellikle yapılan işçilik tamamen burada ön plana eski eserleri çıkartacak şekilde yapılmış. Burada gördüğümüz Bizans sanatının üzerine kurulan Osmanlı sanatı esasında gerçekten bu yapıya Osmanlı'nın gösterdiği saygıyı gösteriyor. Çünkü hiçbir zaman buradaki mermer işçiliğinden daha fazla bir işçilik yapılıp buranın ruhunu bastıracak bir mermer işçiliği hiçbir zaman yapılmamış. Minberde tam tersine, diğer yerlerdeki olanın tam tersine içinde boşaltılma yapılmadan sadece çökertme tekniği kullanılmış. Bu alan camiye dönüştürülmesinden sonra gerçekliği yapıldığı için kullanılan mermerler Marmara mermeri. Yapılan mihrabın ihtişamı kesinlikle caminin ihtişamından fazla değil. Hatta ve hatta ayreten yapıldığını bile anlamak zor. Gerçekten çok dikkat edilmiş. Hünkâr mahfilinde kullanılan sütunlar Afyon, Menekşe. Arada gördüğümüz Balonix, Manisa civarlarından gelen. Yukarıdaki taşlar Teos yeşili. Aşağıdakiler fıstık yeşili bireş çimentolaşmış malzemeler. Baktığınız zaman Milas taraflarından çıkan Ege Bordo isimli granite yakın sert bir malzeme. Ortadaki bordo malzemeler. Basit gibi gözüken çok önemli bir detay vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sütun altı Marmara mermerinden yapılmış ve tek blok. Mermer diğer mermerle birleştirilmesi bu kelepçe sayesinde yapılıyor ve içerisindeki harç hala daha özelliğini yitirmemiş vaziyette 1500 yıldır. Üzerinde gördüğümüz Teos yeşili İzmir taraflarından gelen bütün büyük sütunun başka bir özelliği var. Bu sütun gördüğünüz sütun esasında minimum 60-75 ton arasında. Fakat hem hafifletmek hem de estetiği sağlamak açısından yukarısı aşağısından daha ince. Dikkatli bakarsanız aşağısı 2 metre ise yukarısı 1,5 metreyle bitiyor.
gerçekten çalışacağız ve ispatlamaya çalışacağız. Kesinlikle oyulduğu yerleri yumuşatan bir malzeme kullandıklarına inanıyorum. Çünkü öbür türlü tek tek çekiçten en ufak bir darbede kırarsınız o kadar ince bir ayrıntıyı. Bunun tekniği ve teknolojisi kesinlikle farklı olması lazım. Benim gözümden ama bizden üstün olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi bu çatlakların hep depremlerde oluştuğu söyleniyor. Ama tamiratını da yine aynı malzemeyi kullanarak aynı şekilde yapmışlar. Ayasofya'nın özelliklerinden gördüğünüz malzemelerin çoğu o günkü imparatorluk toprakları içerisinden imparatorun bu mabedin hızlı bitirilmesi için verdiği emir ve direktifle çok hızlı vaziyette bütün harabelerden sökülüp İstanbul'a gönderilmiş. Libya, Ürdün, Mısır, Türkiye'nin muhtelif, şu andaki coğrafyamızın muhtelif yerlerinden sökülüp gelmiş. Başka bir detay, gördüğünüz gibi kaplama. 4 santimlik bir mermer, bu tarafta mermer. Çok net olarak bunların 4 santimlik plakalardan yapıldığının kanıtı. 4 santim plaka kesme bugünkü teknolojiyle biz katraklarda yapabiliyoruz. O günkü teknolojiyle bunların arkası muhtemelen düz değil önleri gibi ama 5-6 santim kalınlığındaki plakalardan oluşturulmuş komple. Şuna gücün yetmez ya. Bunu bugün bak doğru olarak biz yapamayız bunu. Bugün biz bunu doğru olarak yapamayız yani. Gerçekten yapamayız ha. Bizim teknolojide şunu yaparken biz bunu kırarız bugün. Yani kırmadan yapamayız tek parça. Orada çünkü kırıklar var ama yok o zamanla kırılmış yani. O kadar bir metre bile bütün çıkmaz yani öyle söyleyeyim sana. Ayasofya'da başka önemli bir detay. 3. Murat döneminde Bergama'dan getirilmiş Helenistik döneme ait bir küp. Bunlardan 2 tane var karşılıklı. Ama bunlar esasında Marmara mermeri. Marmara'dan Bergama'ya gitmişler. Bergama'dan tekrar Ayasofya'ya geri gelmişler. Mermerci gözünden baktığınız zaman kanıtı Marmara mermeri olması. Diğer bir özellik ise küp şeklinde bir yapı olduğu için mecburen sağ ve sol başı düz mermerin beyaz kısmını oluşturuyor. Ortasında ise damarlı bir yapıyı görebiliyoruz. Ayasofya'nın girişinden başka önemli bir detay. Gördüğünüz gibi buradaki hafif oyukluk imparatorunu selamlamak için olan muhafızların vurdukları mızrakların izleri hala daha gördüğünüz gibi mermerde işlenmiş, saklı olarak duruyor. Gördüğünüz gibi mermer ne kadar özel bir malzeme. 1500 yılda bu kadar aşınabilmiş ve aşındıkça da daha güzel olmuş. Ayasofya'dan önemli bir detay daha. Abdülmecit tarafından Fossati kardeşlere yaptırılan renovasyon sırasında kubbeden dökülen altın mozaikler padişaha jest olarak tuğra yapılıp caminin girişine asılmış. Ayasofya'da Mimar Sinan'ın yaptığı büyük renovasyonu söylemeden kesinlikle geçilemez. Minareler Mimar Sinan tarafından yapılmış ve kalınlıklarına, aşağıya oturdukları kalınlıklarına bakılırsa binaya destek olmak amacıyla sütun şeklinde yapılmış. Minarelerin ana malzemesi olan kefeki taşı ocaktan çıkarıldığı zaman ağır ve yumuşak, işlendikten ve kuruduktan sonra işlenmesi kolay ve gerçekten çok daha hafif bir malzeme. Kefeki taşından yapılmasının en büyük sebebi o. Mermercinin gözünden Ayasofya'daki mermer işçiliğini gerçekten nefes kesici buluyorum. Özellikle kornit sanatıyla işlenmiş kaneviçe sütun başlıkları bence bu başyapıtın en önemli mermer öğeleri arasında yer alıyor. Gelecek videolarımızda farklı mermer içeren başyapıtlarda görüşmek üzere.
kullanılmış bu sütun başlıkları gerçekten mermerciliğin üst noktası diyebilirim. Ayasofya gerçekten mermerciliğin sanata ulaştığı noktalardan bir tanesi. Baktığımız zaman bugün bizim kullandığımız tekniklerde bookmatch dediğimiz, yani kitap yüzü dediğimiz tekniğin en fazla kullanıldığı başyapıt diyebilirim kesinlikle.